Yeni bir videoma ve aynı zamanda bahçeme hoş geldiniz. Bugün iki tane konumuz var. Birincisi mahalle aralarında, parkların içerisinde sıklıkla gördüğünüz o minnacık, yemyeşil, içerisinde kutu gibi evi olan müstakil bahçelerden bahsedeceğiz. Onlara nasıl sahip olabilirsiniz? O konuyla ilgili bilgi vereceğim. İkinci konumuz ise burada yaklaşık 3 ay önce kuzenimle beraber bir aşı yapmıştık. Erik ağacına kiraz aşılamıştık. Onun neticesini bakacağız. Tutmuş mu, tutmamış mı diye. Şimdi isterseniz önce bahçeyle başlayalım. Biraz önce yukarıdan o muhteşem görüntüleri gördünüz. Burası Blücher Park, Köln Blücher Park'tan bahsediyorum. Burada yaklaşık bizim Gartenverein'in, derneğimizin, bahçe derneğimizin 700'e yakın üyesi var. Bunlardan bir tanesi de benim. Birçok kişinin hayali olan bu bahçelere nasıl sahip olabilirsiniz? Öncelikle yapmamız gereken iş arkadaşlar, çevrenizdeki, yakınızdaki bir bahçe derneğine gidiyorsunuz ve kayıt yaptırıyorsunuz. Bunun için sizden 40-50 euro civarında cüzi bir rakam talep ediyorlar. Fakat bu ödediğiniz para havaya gitmiyor. İleride bahçe aldığınız zaman bunu o bahçe fiyatından düşüyorlar. Fakat burada tabii ince bir nokta şu. Talip olduğunuz bahçe oturduğunuz yere, ikamet ettiğiniz yere çok uzak olması gerekiyor. Aksi takdirde size bahçeyi vermiyorlar. Buradaki mantık şu. Şayet bahçeniz evinize çok uzak olursa düzenli olarak gidemeyeceğiniz, bakım yapamayacağınızı düşünüyorlar. O yüzden bu konuda hassas olun, dikkatli olun. Burada tabii kayıt olduğunuz zaman direkt bahçe alamıyorsunuz. Çünkü son dönemlerde müthiş bir ilgi oldu bahçelere. Sizi kayıt sırasına muhtemelen alacaklardır. Şayet her şey yolunda giderse, boşta bir bahçe olduğu zaman size bunu teklif ediyorlar. Bahçe fiyatları minimum 1000 eurodan başlıyor. 2, 3, 4 yukarıya doğru çıkıyor. Bahçenin fiyatını ödedikten sonra alıyorsunuz. Tabi burada her şey bitmiyor. Bahçeyi aldıktan sonra bunun yıllık aidatı var. Bir de derneğin üyesi olarak uymanız gereken kurallar var. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi isterseniz resmi rakamlar üzerinden bahçenin giderleri nelerdir? Yıllık aidat olarak ne ödüyoruz? Onu inceleyelim. 2023 yılından bir yıllık faturam var. Bunu inceleyebiliriz. Buradan size bu durumda ben senin yanına geleyim. Daha güzel görsellik olsun, okuyabilsinler. Evet, iyi fikir. Hı. Evet, burada ne ödemişiz arkadaşlar? Su parası olarak 20 euro ödemişiz. Derneğimize ödediğimiz para 35 euro. Bir de bizim derneğin bağlı olduğu çatı dernek var. Ona 22 euro ödemişiz. 22.70. Aşağıda sigorta ödemişiz. 35 euroluk sigorta ödemişiz. Bu hırsızlığa karşı. Diğer küçük masraflar var. Onları geçiyorum. Yukarıda en büyük yükünü tutan şu. Metrekare başına arkadaşlar bahçeye biz para ödüyoruz. Geçen sene daha düşüktü. Bu sene 63 sent olmuş metrekaresi. Benim burası 300 metrekare. 300 ile 63'ü çarptığımız zaman 189 euro oraya gitmiş. Toplam 315 euro 82 sent yıllık giderimiz var. Hı hı. Bunun yanında tabii uymamız gereken derneğin diğer belli başlı kuralları var. İsterseniz onları da şöyle dolaşarak yapalım mı? Yapalım. Tamam. Örneğin şunlar. Bu çalılıkların boyu 1.40'ı geçmemesi gerekiyor. Düzenli kesmemiz gerekiyor. Hı. Burası bizim komşuyla aramızdaki sınır. Hı hı. Meyve ağaçları, fidanları diktiğimiz zaman bu sınırdan en az
1,5 metre içeride ağaçları dikmemiz gerekiyor ki komşunun tarafına geçmesin. Evet. Buna dikkat ediyoruz. Şöyle gidelim. Bu arada ateşimiz söndü sönecek. Aa, söndü mü? Evet. Burası da aynı şekilde 1.40'ı geçmemesi gerekiyor. Yani Türkçe ne diyoruz bunlara? Ben çalılık diyorum ama Peyzaj. Cem peyzaj mı diyoruz? Evet. Bunlar 1.40'ı geçmemesi gerekiyor. Hı hı. Bir de önemli konulardan birisi bahçemizin yaklaşık 1/4'ü, Hı hı. yani %25'i tarla olmak zorunda ve bu tarlayı ekmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Burası benim tarlam diyelim. Hı hı. Yani böyle. Ben şurada güzel bir nar ağacı görüyorum. Evet, onu Bakar mısınız? Türkiye'den getirip dikmiştim. Çok güzelmiş. Aynı şekilde bu komşuyla aramızdaki sınır da burası. Bunun yanında tabii önemli konulardan birisi, dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi. Hafta içi 12 ile 3 arası gürültü yapmıyoruz. Hı hı. Çünkü istirahat saati olduğu için makine falan çalıştırmıyoruz. Hı hı. Cumartesi öğleden sonra, pazar günleri tam ve bayram günleri de kesinlikle gürültü çıkaran aletleri kullanmıyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. Ha, bir de ağaç konusunda şöyle söyleyeyim. Buraya her ağaç dikilebilir Onu mi diye. soracaktım. Evet. Her meyve ağacını dikebiliyor muyuz? Dikemiyoruz. Şöyle, kiraz ağacı ve ceviz ağacı. Ceviz ağacı kesinlikle yasak. Çünkü ceviz ağacı çok kök salıyor. O yüzden komşunun tarafına geçebiliyor. Ceviz ağacı kesinlikle yasak. Kiraz ağacı da yasak. Ama ben tabii şurada bir kirazım var. Daha onu ortaya diktiğim için gözden kaybolmuş durumda. Şurada küçük bakın. Yani onlar da dallarını kenara çok veriyor, köklerini. O yüzden bunlar da yasak. Ama benimkisi bodur olduğu için bunda bir sıkıntı yok. Herhalde başka bir şey kalmadı. Unuttuğumuz bir şey kalmadı. Şimdi ikinci konumuza, herkesin merakla beklediği ikinci konumuza geçelim. Ben de çok merak ediyorum. Evet, yaklaşık 3 ay önce kuzenimle beraber bir aşı yapmıştık dedim. Evet. Bununla ilgili o videoyu izledim mi bilmiyorum. İzledim. Çok yorum geldi, çok Evet. eleştiri geldi. Eleştiri iyidir ya. Eleştiri iyi tabii. Bizi aslında eğiten, yönlendiren güzel eleştirilerdi bunlar. Bence de. Ben tabii bu eleştirilerin çoğuna kani oldum. Ama biraz da kuzenimi kırmamak için bu zamana kadar bekledim. Şimdi onu bir kontrol edelim bakalım Tamam. ne durumda. Evet. Aşımız buydu. Evet. Yani dışarıdan görüntüye bakınca netice belli oluyor aslında ama yine de biz açalım. Neden olmasın, Sargısını değil mi? açalım. Ya Tam tutarsa, net olarak ya net olarak tutarsa, gösterelim. ya. Ben bir bıçak alayım. Tamam. Evet. Ya bıçağı da elime aldım. Kurban Bayramı da yanaştı. Arifesi yarın. Bakacağız artık. Yani insanlar demesin bu adamın Yok canım. kurbanı ağacı mı falan diye. Ah. Ya şöyle. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok. Böyle iyi. Evet. Biraz yanaşayım mı? Sen bilirsin. Oradan görünüyor galiba. Tamam. Evet. Aslında ustam bunun şeysini çok güzel yapmış, sargısını. Hmm. Ustanın el işi güzeldir. Yılların emektarı. Hayda. Ha gayret.
Tutmamış arkadaşlar. Evet. Hiçbir hayat belirtisi yok. Yok. Maalesef. Tutmamış. Yine de emeklerine sağlık diyelim. Burada tabii bu eleştirilerden ben çok şey öğrendim. Çok eğitici, öğretici oldu bu Hı hı. eleştiri yapan arkadaşlar. Yarma aşılarda olması gereken bu çubuğun dış kabuğunun ağacın gövdesiyle sıfırlanması gerekiyor ki buradan kaynaması gerekiyor. Yani ortalanmamalı. Ortalanmamalı. Hı hı. Bunu öğrendim. O arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hı hı. Hepsine. Evet. Bir sonraki videomda bunu mutlaka Umut olsun. deneyeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Tschüss. Teşekkürler.